Ali Kuşçu'nun hayatı. Efe, Uraz ve Melike birbirinden ayrılmayan 3 yakın arkadaştı. Her zaman birlikte oynar, birlikte ders çalışır ve birlikte keşifler yaparlardı. En büyük merakları ise bilim idi. Yeni şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi ve soru sormayı çok severlerdi. Her sabah olduğu gibi o gün de erkenden uyanıp okula gitmek için hazırlandılar. Okula gitmeyi çok seviyorlardı. Çünkü orada hem eğleniyor hem de yepyeni bilgiler öğreniyorlardı. Ama bugün biraz farklıydı. İçlerinde tuhaf bir heyecan vardı. Sanki çok özel bir şey öğreneceklerini hissediyorlardı. Okula vardıklarında kapıdan içeri koşarak girdiler. Sınıflarına ulaştıklarında hemen masalarına oturdular. Çok geçmeden öğretmenleri de sınıfa girdi. Sınıf bir anda sessizleşti. Herkes merakla öğretmenlerine baktı ve dinlemeye hazır oldukları gözlerinden belliydi. Öğretmen yüzünde gizemli bir gülümsemeyle "Evet çocuklar," diye başladı. "Bugün sizlerle birlikte zamanda bir yolculuğa çıkacağız. 15. yüzyıla gidiyoruz ve büyük bir bilim insanıyla tanışıyoruz. Ali Kuşçu." Efe, Uraz ve Melike şaşkınlıkla birbirine baktılar. "Zamanda yolculuk mu?" diye fısıldadı Melike. Öğretmen başını sallayarak devam etti. "Evet, bugün Türk tarihinin en önemli bilim insanlarından biri olan Ali Kuşçu'nun hayatını, yaptığı keşifleri ve bıraktığı eserleri öğreneceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım." 3 arkadaşın gözleri parladı. Bir bilim yolculuğuna çıkıyorlardı. Büyük bilim insanı Ali Kuşçu. Çok uzun yıllar önce 1403 yılında günümüz Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğun adı Ali'ydi. Asıl adı Alaaddin Ali bin Muhammed'dir. Ancak yıllar sonra onu herkes Ali Kuşçu olarak tanıyacaktı. O zamanlar Semerkant büyük bir imparatorluk olan Timur İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biriydi. Ali'nin babası Muhammed, imparatorluğun en önemli bilim insanlarından biri olan Ulu Bey'in yanında çalışıyordu. Babası Ulu Bey'in doğancısıydı, yani kuşlarla ilgilenen bir görevliydi. İşte bu yüzden Ali'ye Kuşçu lakabı verilmişti. Ali Kuşçu daha küçük yaşlardan itibaren matematik ve astronomi, yani yıldızları ve gezegenleri inceleyen bilim ile çok ilgileniyordu. O zamanlar bilim çok önemliydi ve Semerkant'ta birçok ünlü bilim insanı yaşıyordu. Timur İmparatoru Ulu Bey, Kadızade-i Rumi ve Gıyasüddin Cemşid el-Kaşi gibi büyük bilim insanlarından dersler aldı. Ancak Ali daha fazla bilgi öğrenmek istiyordu. Bu yüzden farklı yerlere giderek eğitimine devam etti. Daha sonra tekrar Semerkant'a döndü ve Ulu Bey'in büyük resathanesinde yıldızları inceleyen bir gözlem evi çalışmaya başladı. Burada gökyüzüyle ilgili birçok gözlem yaptı ve çok önemli kitaplar yazdı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu padişahı olan Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet bilim insanlarını çok severdi ve onları Osmanlı topraklarına davet ederdi. İstanbul'a geldiğinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Burada Ayasofya Medresesi'nde matematik ve astronomi dersleri vermeye başladı. Pek çok öğrenci yetiştirdi ve Osmanlı'da bilim alanında önemli katkılar sundu. Ali Kuşçu zamanın nasıl ölçüleceğini anlamak için çok çalıştı. O dönemlerde mekanik saatler henüz yaygın değildi. İnsanlar zamanı ölçmek için güneş saatlerini kullanıyordu. Ali Kuşçu İstanbul'un en önemli yerlerine güneş saatleri yaptı. Bugün bile Fatih Camii ve Topkapı Sarayı'nda onun yaptığı güneş saatlerini görebiliriz. Ali Kuşçu'nun belki de en büyük başarılarından biri ayın haritasını çıkaran ilk kişi olmasıydı. Bu nedenle ayın bir bölgesine onun ismi verildi. Ali Kuşçu birçok kitap yazdı. En önemli eserlerinden biri Risale-i Fethiye'ydi. Bu kitapta astronomi ile ilgili çok değerli bilgiler vardı. Ayrıca sadece matematik ve astronomi ile ilgilenmedi, dil bilimi konusunda da çalışmalar yaptı. O, 15. yüzyılda yaşamış çok yönlü bir bilim insanıydı. 1474 yılında Ali Kuşçu İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Onun kabri Eyüp Sultan Türbesi'nin yakınlarında bulunmaktadır. Ali Kuşçu, bilime olan sevgisi ve çalışkanlığı sayesinde yüzyıllar boyunca hatırlanan büyük bir bilim insanı olmuştur. Onun yazdığı kitaplar ve yaptığı keşifler sayesinde bugün bile birçok öğrenci onun adını öğrenmekte ve bilime ilgi duymaktadır. İşte bu yüzden Ali Kuşçu, çocuklar için de çok büyük bir ilham kaynağıdır. Efe, Uraz ve Melike o gün okulda Ali Kuşçu'nun hayatını öğrenmişlerdi. Büyük bir bilim insanı olan Ali Kuşçu, gökyüzünü incelemiş, gezegenlerin hareketlerini keşfetmişti.
Onun hikayesi 3 arkadaşın kalbinde bir kıvılcım yaktı. Gözleri heyecanla parladı. Ders bittiğinde hemen okulun kütüphanesine gittiler. Yeni bir şeyler keşfetmek istiyorlardı. Aralarında konuşurken Melike aniden "Biz de Ali Kuşçu gibi gökyüzünü keşfedelim" dedi. Efe heyecanla Melike'ye döndü. "Ama nasıl?" diye sordu. Uraz birden parlak bir fikir ortaya attı. "Kendi roketimizi yapalım ve Ay'a gidelim." Efe hemen "Haydi bizim eve gidelim, roketimizi orada yaparız" dedi. 3 küçük kaşif heyecanla eve doğru koştular. Eve vardıklarında hemen işe koyuldular. Büyük bir karton kutuyu roketin gövdesi yaptılar. Üzerine Ali Kuşçu'nun yıldız haritalarından ilham alarak gezegenler ve parlak yıldızlar çizdiler. Eski yastıklar, battaniyeler ve parlak kağıtlarla roketlerini süslediler. Efe kaşlarını çattı ve "Ama bir roket sadece güzel görünmekle çalışmaz. Uzaya gitmek için güçlü motorlara ihtiyacımız var" dedi. Uraz düşündü. "Peki biz roketimizi nasıl uçuracağız?" diye sordu. Melike göz kırptı ve gülümseyerek "Hayal gücümüzle" dedi. Ve büyük an geldi. 3, 2, 1. Hayalperest bir gökyüzüne doğru yükseldi. Bulutların arasından geçtiler. Parlayan yıldızları selamladılar, gezegenleri geride bıraktılar. Bir süre sonra Satürn'ün halkalarını gördüler. Jüpiter'in devasa kırmızı fırtınasını hayranlıkla izlediler. Efe sevinçle "Ali Kuşçu'nun yaptığı gibi biz de gezegenlerin hareketlerini inceleyelim" dedi. Melike heyecanla "Bakın, dünya arkada küçücük kaldı" diye bağırdı. Uraz sabırsızlıkla "İşte Ay, yaklaştık" dedi. Ve roket Ay yüzeyine yumuşacık bir iniş yaptı. Çocuklar astronotlar gibi dikkatlice Ay yüzeyine adım attılar. Ama bir gariplik vardı. "Hop!" diye bağıran Uraz bir anda havaya sıçradı. Melike şaşkınlıkla "Burada yer çekimi çok az, zıplayabiliyoruz" dedi ve minik bir deneme yaptı. Bütün arkadaşlar kahkahalar içinde zıplayarak yürümeye başladılar. Tam o sırada garip bir ses duydular. Mık, mık. Birden büyük, sarı yuvarlak yaratıklar onlara doğru geldi. Efe gözlerini kocaman açtı. "Peynir canavarları!" diye korkuyla bağırdı. Ama yaratıklar yaklaşınca gülmeye başladılar. Aslında çok tatlı ve minik uzaylılardı. Uraz birini eline aldı. "Bunlar Ay'ın sevimli sakinleri olmalı" dedi. "Hoş geldiniz" dedi uzaylılar. "Bizimle oyun oynamak ister misiniz?" Çocuklar "Tabii ki oynamak isteriz" dediler. Büyük bir peynire benzeyen kaygan bir tepeden kayarak eğlendiler. Ayda kar topu savaşı yaptılar ama bu kar topları ay tozundandı. Uzaylılar kahkahalarla yuvarlanıyordu. Sonunda 3 arkadaş çok yoruldu. Uzaylı dostlarına veda edip roketlerine geri döndüler. Roketleri kalkışa hazırdı. Uzaylılar el salladı. Çocuklar da el salladı. 3, 2, 1. Ve hayalperest bir dünyaya geri döndü. Çocuklar battaniyelerin arasından çıkıp birbirlerine baktılar. Efe gülerek "Ali Kuşçu bizi görseydi çok gurur duyardı" dedi. Melike heyecanla "Bence sıradaki maceramız Mars olmalı" diye ekledi. Uraz gözlerini parlatıp "Kim bilir, belki de bir gün gerçek bir roket yaparız" dedi. 3 arkadaş gökyüzüne bakarak yeni maceralar planlamaya başladı. Sen de bizimle uzayın sırlarını keşfetmek ister misin? Yeni maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone ol. Videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uzay Kaşifleri.